hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sporcu takviyeleri arasında belki de en popüler ve en çok konuşulanı. Kreatin. Kesinlikle. Performansı arttırdığına dair yüzlerce çalışma var ama bir o kadar da efsane etrafını sarmış durumda. Özellikle de o en meşhur soru. Kreatin saç döker mi? Bu soru fitness dünyasında neredeyse bir şehir efsanesine dönmüş durumda. Spor salonunda, internet forumlarında, soyunma odalarında herkesin bir fikri var ama kanıtlar genellikle havada kalıyor. İşte tam da bu yüzden bu konuyu netleştirmek için elimizdeki kaynakları masaya yatırıyoruz. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış kapsamlı bir bilimsel derleme var. Bu konuda yapılmış en güncel ve doğrudan randomize kontrollü bir deney var. Ve tabii ki bir saç ekim kliniğinin ve bir beslenme platformunun yazıları. Ve evet, tüm bu tartışmayı başlatan o meşhur 2009 tarihli orijinal çalışma. Amacımız bu bilgi yığını arasından en önemli noktaları süzerek size en net resmi sunmak. Kreatin hakkındaki şehir efsanelerini ve bilimsel gerçekleri birbirinden ayıracağız. Kesinlikle. Özellikle bu saç dökülmesi meselesinin kökenine inmek çok önemli. O zaman doğrudan oradan başlayalım. Bu devasa endişe, kreatin ve saç dökülmesi arasındaki bu korku filmi senaryosu, anladığım kadarıyla neredeyse tamamen tek bir çalışmaya dayanıyor, değil mi? Aynen öyle. Bütün tartışmanın fitilini ateşleyen 2009 yılında Van der Merwe ve ekibinin yaptığı bir çalışma. Katılımcılar üniversite yaşlarındaki 20 erkek rugby oyuncusu. Çalışmanın tasarımı şöyle: 7 gün boyunca yükleme dozu denilen günde 25 gram gibi oldukça yüksek bir miktarda kreatin alıyorlar. Ardından 14 gün boyunca idame dozu olarak bilinen günde 5 gramlık bir doza geçiyorlar. Ve bulgular ne yönde? Çünkü bu çalışmanın sonuçları hala yıllar sonra bile insanları kreatin kullanmaktan alıkoyabiliyor. Bulgular oldukça spesifik ve ilk bakışta evet endişe verici görünebilir. Çalışma, testosteron seviyelerinin değişmediğini buluyor. Tamam. Ancak dihidrotestosteron yani DHT adı verilen ve testosteronun çok daha güçlü bir formu olan hormonun seviyeleri 7 günlük yükleme sonunda tam %56 artıyor. %56. Evet. Sonrasındaki 14 günlük idame dozu boyunca da başlangıç seviyesinin %40 üzerinde kalmaya devam ediyor. İşte bütün bağlantı buradan kuruluyor. Çünkü DHT, erkek tipi saç dökülmesiyle yani androjenik alopesiyle doğrudan ilişkili bir hormon. Yani teori de buradan doğuyor. Aynen kreatin DHT'yi artırarak saç dökebilir teorisi doğdu. Bir saniye, %56'lık bir artış inanılmaz bir rakam. Eğer DHT saç döküyorsa ve kreatin DHT'yi bu kadar arttırıyorsa bu iş burada bitmiş olmalı. Yani bu çalışmada bizim göremediğimiz ne var ki hala bir tartışma sürüyor. İşte burada konunun en can alıcı kısmına geliyoruz. O büyük rakamların arkasında çok önemli, kritik detaylar var. Birincisi, bu çalışma doğrudan saç dökülmesini ölçmedi. Nasıl yani? Yani araştırmacılar katılımcıların saçlarını saymadı, köklerini incelemedi, dökülme oranına bakmadı. Sadece kanlarındaki bir hormon seviyesine baktılar ve bir çıkarım yaptılar. Anladım. Yani doğrudan kreatin saç döktü gibi bir sonuç yok. Sadece saç dökülmesine neden olabilecek bir hormonu arttırdı sonucu var. Bu önemli bir ayrım. Çok önemli. İkincisi ve belki de en şaşırtıcı olanı, bu çalışma bugüne kadar hiçbir zaman tekrarlanmadı. Bilimde bir bulgunun güvenilir kabul edilmesi için başka bağımsız araştırmacılar tarafından da aynı sonuçların elde edilmesi yani doğrulanması gerekir. Bu tam 15 yıldır gerçekleşmedi. Bu gerçekten ilginç. Bilim dünyasında 15 yıldır kimsenin bu kadar popüler bir iddiayı tekrar test etmemiş olması, iddianın ciddiye alınmadığını mı gösteriyor yoksa sadece bir ihmal mi? Muhtemelen ilkinin bir işareti ve detaylara indiğimizde daha da ilginçleşiyor. Kreatin grubundaki deneklerin başlangıçtaki DHT seviyeleri plasebo grubuna göre zaten %23 daha düşüktü. Yani daha düşük bir tabandan başlıyorlar. Aynen öyle. Yani o büyük görünen %56'lık artış aslında daha düşük bir tabandan gerçekleşti. Ve en can alıcı nokta, bu artışa rağmen deneklerin DHT seviyeleri
seviyeleri normal klinik sınırlar içinde kaldı. Yani anormal, endişe verici bir duruma işaret etmiyordu. Yani zaten düşük olan bir seviyeyi normal aralığın ortalarına doğru çekmiş olabilir. Peki ya sporun kendisi? Bu adamlar rugby oyuncusu. Ağır antrenman yapıyorlar. Bunun bir etkisi olamaz mı? Kesinlikle. Bu da bir diğer önemli faktör. Çalışmadaki deneklerin yaptığı gibi yoğun direnç egzersizlerinin kendisi de bu hormonlarda zaten geçici artışlara neden olabilir. Dolayısıyla artışın ne kadarının kreatinden, ne kadarının antrenmanın kendisinden kaynaklandığını ayırt etmek de zor. Yani özetle tüm bu panik 15 yıl önce yapılmış, hiç tekrarlanmamış, doğrudan saçı ölçmemiş, sonuçları normal sınırlar içinde kalmış ve potansiyel olarak egzersizin etkisini de içeren tek bir çalışmadan kaynaklanıyor. Tam olarak bu. Bu tabloyu görünce acaba tam tersini gösteren bir kanıt var mı diye sormak gerekiyor. Daha güncel ve bu konuyu doğrudan inceleyen bir araştırma var mı elimizde? Evet var ve bu konuya dair elimizdeki en güçlü ve en net kanıtı sunuyor. Luck ve ekibinin 2025 yılında yayınladığı randomize kontrollü deney. Bu çalışma, kreatin takviyesinin ardından saç kökü sağlığını doğrudan değerlendiren ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Harika. Yani o eski çalışmanın bütün eksiklerini gidermek üzere tasarlanmış. Peki tasarımı nasıl? Ne yapmışlar tam olarak? Yani gerçekten katılımcıların saçlarına mı bakmışlar? Kesinlikle. Bu 12 hafta süren çift kör ve plasebo kontrollü bir çalışma. Yani bilimsel olarak altın standart. Ne katılımcılar ne de araştırmacılar kimin gerçek kreatin kimin plasebo yani etkisiz madde aldığını bilmiyor. Anladım. Katılımcılar direnç antrenmanı yapan 38 sağlıklı genç erkek. Bir grup 12 hafta boyunca günde 5 gram standart dozda kreatin monohidrat alırken, diğer grup plasebo olarak maltodextrin alıyor. Ve evet, doğrudan saçlarına baktılar. Nasıl yani? Mikroskopla mı incelediler? Çok daha ileri teknolojilerle. Hem kanlarındaki hormon seviyelerini yani testosteron ve DHT'yi ölçtüler, hem de trikogram testi ve photofinder sistemi gibi yöntemlerle doğrudan saç kökü sağlığını değerlendirdiler. Vay canına. Yani saç yoğunluğu, saç kalınlığı, anajen yani büyüme evresindeki saç oranı, telojen yani dinlenme evresindeki saç oranı gibi birçok somut gözle görülür parametreye baktılar. Ve o beklenen sonuç nedir? Sonuç çok net ve kesin, hiçbir etki bulunamadı. 12 haftanın sonunda kreatin alan grupla plasebo alan grup arasında ne DHT seviyelerinde ne de saç sağlığına ilişkin ölçümlerin herhangi birinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bu çok büyük bir bulgu. Yani eski dolaylı çalışmanın ima ettiğinin tam tersini doğrudan ve daha güvenilir bir yöntemle kanıtlamış oluyorlar. Peki bu noktada aklıma şu takılıyor. Ya ben genetik olarak saç dökülmesine yatkın biriysem, ailemde kellik varsa bu hormonal dalgalanmalara karşı daha hassas olabilir miyim? Bu sorulması gereken en önemli sorulardan biri. Yani bu yeni çalışma benim için de endişeleri tamamen ortadan kaldırıyor mu? Şöyle ki, elimizdeki en güncel ve en güçlü kanıtlar, standart dozlarda yani günde 3-5 gram kreatinin sağlıklı bireylerde saç dökülmesine neden olmadığını gösteriyor. Amerikan Saç Dökülmesi Derneği gibi kuruluşlar da kreatini doğrulanmış bir neden olarak listelemiyor. Tamam. Ancak elinizdeki Dr. Malay Mehta'nın kliniği ve özel beslenme platformu gibi kaynaklar tam da sizin sorduğunuz o nüansa dikkat çekiyor. Teori şu, kreatin dökülmeye neden olmaz ama zaten var olan genetik bir yatkınlığı belki tetikleyebilir veya mevcut dökülme sürecini biraz hızlandırabilir. Ama bu henüz kanıtlanmış bir durum değil, bir hipotez sadece. Yani eğer genetik olarak risk altındaysanız sıfırdan bir dökülme başlatmaz ama belki var olan süreci etkileyebilir, öyle mi? Aynen öyle. Bu yüzden bu kaynaklar ailede kellik öyküsü olanların, yani genetik olarak risk altında olanların ihtiyatlı bir yaklaşım olarak standart dozlara sadık kalmalarına, günde 3-5 grama ve o 2009'daki çalışmada yapılan gibi agresif yüksek dozlu yükleme dönemlerinden kaçınmalarını mantıklı bir önlem olarak öneriyor. Bu çok makul bir yaklaşım. Yani en büyük efsane aslında temelsiz çıktı. Bu da insanı düşündürüyor.
Peki ya diğerleri? Mesela herkesin dilindeki o kreatin böbreklere zararlı lafı da mı böyle bir yanlış anlaşılmadan ibaret? Kesinlikle öyle. Bu belki de insanları kullanmaktan en çok alıkoyan endişe. Kesinlikle ve kökeni de benzer bir yanlış anlaşılmaya dayanıyor. Bu efsane iki temel yanlıştan kaynaklanıyor. Birincisi, kreatin metabolizmasının yanlış yorumlanması. Kreatin kullanıldığında vücutta kreatinin adı verilen bir yıkım ürününe dönüşür ve bu idrarla atılır. Evet, Kreatin takviyesi aldığınızda kanınızdaki ve idrarınızdaki kreatinin seviyesi doğal olarak yükselir. Bu bir sorun değil, beklenen bir sonuçtur. yani kan tahlilinde kreatinin seviyemin yüksek çıkması böbreklerimin iflas ettiği anlamına gelmiyor mu? Çünkü doktorlar genellikle bu değere bakarak böbrek fonksiyonlarını yorumlar. İşte kilit nokta bu. Kreatin kullanmayan birinde yüksek kreatinin böbrek sorununa işaret edebilir. Ama kreatin kullanan birinde bu böbreklerinizin hasar gördüğü anlamına gelmez. Tam tersine sağlıklı böbreklerinizin görevi olan daha fazla kreatinini süzüp başarıyla attığını gösterir. Yani aslında işlerini iyi yaptıklarını gösteriyor. Aynen. Bu bir arabanın daha fazla yol yaptığı için daha fazla egzoz gazı çıkarması gibi bir durum. Motorun bozuk olduğu anlamına gelmez. Bu muazzam bir bakış açısı farkı. Peki ikinci neden neydi bu efsanenin arkasında? İkinci neden 1998'de yayınlanan eski bir vaka raporu. Zaten böbrek rahatsızlığı olan ve başka ilaçlar kullanan bir kişi hakkındaydı bu rapor. O zamandan bu yana yani 20 yılı aşkın süredir yapılan yüzlerce kontrollü çalışma, sağlıklı bireylerde önerilen dozlarda kreatin kullanımının böbrek fonksiyonlarına hiçbir olumsuz etkisi olmadığını tekrar ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Anlaşıldı. Bu su tutma meselesine de bir açıklık getirelim. Herkesin ilk hafta yaşadığı o tartıdaki artış ve şişkinlik hissi. Kreatin su tutuyor deniyor. Bu nedir tam olarak? Bu efsanenin bir doğruluk payı var ama genellikle yanlış anlaşılıyor. Kullanımın ilk birkaç gününde kreatin suyu doğrudan kas hücrelerinin içine çeker. Bu hücre içi su artışıdır. Derinin altına, sizi pofuduk gösterecek şekilde değil. Bu durum kasların daha dolgun ve büyük görünmesini sağlar ve aslında kas gelişimi için olumlu bir anabolik sinyal olarak kabul edilir. Yani o tartıda görülen 1-2 kiloluk artış aslında yağ veya ödem değil, kasların içindeki suyun artması. Bu da aslında kasların daha iyi çalışması için istediğimiz bir şey değil mi? Tam olarak bu. Uzun vadeli çalışmalara bakıldığında kreatinin vücudun toplam su dengesini kas kütlesine oranla değiştirmediği görülüyor. Yani kalıcı bir şişkinlik veya ödem durumu söz konusu değil. Geçici bir hücresel dolgunluk var. Bu su meselesi aklıma hemen bir başka efsaneyi getiriyor. Özellikle sıcak havalarda antrenman yapanlar için bir uyarıdır. Kreatin kullanma, kramp girer, susuz kalırsın. Evet. Teori, suyu kaslara çektiği için vücudun geri kalanına susuz bıraktığı yönünde. Evet, teori buydu ama kanıtlar tam tersini gösteriyor. Bu konuda yapılmış çok ilginç bir çalışma var. Sıcak ve nemli ortamda Amerikan futbol oyuncuları üzerinde yapılmış. Sonuçlara göre kreatin kullanan grupta plasebo grubuna göre anlamlı derecede daha az kramp, sıcaklık hastalığı ve dehidrasyon vakası görülmüş. Bu inanılmaz, yaygın kanının tam tersi yani. Tam tersi. Yani kreatin dehidrasyona neden olmak yerine hidrasyon durumunu iyileştiriyor ve sıcak toleransını arttırıyor olabilir. Son olarak en tehlikeli yanlış anlaşılmalardan birine gelelim. İnsanlar bunu steroidlerle karıştırıyor. Bu nereden çıkıyor? Aradaki fark dağlar kadar değil mi? Gece ile gündüz kadar farklı ve bu ayrımı yapmak hayati önem taşıyor. Steroidler sentetik testosteron türevleridir. Vücudun hormon sistemine doğrudan müdahale eden, reçeteyle satılan, ciddi yan etkileri olan kontrollü ilaçlardır. Evet. Kreatin ise vücudumuzda arginin, glisin ve metiyonin gibi amino asitlerden doğal olarak üretilen, kırmızı ette ve balıkta da bulunan organik bir bileşiktir. Görevi, kasların enerji para birimi olan ATP'nin hızla yeniden üretilmesine yardımcı olmaktır. Yasal olarak bir gıda takviyesidir, ilaç değildir. Kimyasal yapıları ve etki mekanizmaları tamamen farklıdır. Harika. Efsaneleri, özellikle de en korkutucu olanları bir kenara bıraktığımıza göre kimlerin ve nasıl faydalanabileceğine odaklanalım.
Kaynaklara baktığımda kreatinin faydalarının sadece spor salonunda ağırlık kaldıran genç erkeklerle sınırlı olmadığı çok açık. Kesinlikle değil. Faydaları çok daha geniş ve şaşırtıcı bir kitleye yayılıyor. Örneğin kadınlar için yaşam boyu çeşitli faydaları var. Genellikle bir erkek takviyesi olarak pazarlanır ama bu büyük bir hata. Özellikle menopoz sonrası dönemde direnç egzersiziyle birleştirildiğinde kas kütlesi, güç ve en önemlisi kemik sağlığını iyileştirmede çok etkili olduğu gösterilmiş. Hatta beyin enerjisi üzerindeki etkileri sayesinde depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğine dair heyecan verici ön çalışmalar mevcut. Peki ya yaşlılar? Annem babam gibi daha ileri yaştaki bireyler için ne ifade ediyor? Onlar için de güvenli ve faydalı mı? Yaşlılar için belki de en önemli takviyelerden biri olabilir. Direnç antrenmanıyla birlikte kullanıldığında yaşa bağlı kas kaybı olan sarkopeni ile mücadelede harika bir destek. Bu sadece kas kütlesini korumakla ilgili değil. Fonksiyonel kapasite yani. Aynen. Gücü ve fonksiyonel kapasiteyi, yani merdiven çıkmak, alışveriş poşetlerini taşımak gibi günlük yaşam aktivitelerini yapabilme becerisini arttırıyor. Bu da yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör. Genellikle güç sporlarıyla anılıyor. Ama kaynaklar farklı spor dallarından da bahsediyor. Bir maraton koşucusu veya bir bisikletçi de kreatinden fayda görebilir mi? Evet, kesinlikle. Dayanıklılık sporcularında, örneğin karbonhidratla birlikte alındığında kasların glikojen depolarının daha hızlı dolmasına yardımcı olur. Bu da daha hızlı toparlanma demek. Anladım. Ayrıca yoğun egzersiz sonrası oluşan kas hasarını ve ağrısını azalttığı, toparlanmayı hızlandırdığı ve daha önce de bahsettiğimiz gibi sıcakta egzersiz toleransını arttırdığına dair güçlü kanıtlar var. Dolayısıyla faydaları neredeyse tüm spor dallarını kapsıyor. Anlaşılır. Peki pratik konulara gelelim. Diyelim ki siz, dinleyicimiz, kreatin kullanmaya karar verdiniz. Nasıl kullanılmalı? O meşhur yükleme dönemi şart mı? Yoksa bu sadece bir pazarlama taktiği mi? Yükleme gerekli değil ama bir seçenek. Kasları hızla doyurmak için ilk 5-7 gün günde 20-25 gramlık, genellikle 4-5 doza bölünmüş bir yükleme yapabilirsiniz. Bu kaslarınızdaki kreatin depolarını yaklaşık bir haftada maksimuma çıkarır. Daha hızlı sonuç almak için yani. Aynen. Ancak bu bir zorunluluk değil. Günde 3-5 gramlık standart bir dozla başlarsanız da yaklaşık 4 hafta içinde aynı doygunluk seviyesine ulaşırsınız. Seçim tamamen sizin hedefinize, zamanlamanıza ve sabrınıza bağlı. Peki ya piyasadaki o süslü isimli pahalı formlar? Kreatin HCl, etil ester, nitrat. Raflar bunlarla dolu. Basit ve ucuz olan monohidrat varken bunlara para vermeye değer mi? Kaynaklar bu konuda çok net ve tutarlı. En iyi, en çok araştırılmış, güvenliği ve etkinliği binlerce kez kanıtlanmış ve en ekonomik form, kreatin monohidrat. Net. Diğer formların daha iyi emildiği veya daha etkili olduğu yönündeki pazarlama iddiaları bilimsel çalışmalarla desteklenmiyor. Hatta bu yeni formlar genellikle gram başına daha az kreatin içerirler ve çok daha pahalıdırlar. Güvenilir bir markanın saf, tercihen mikronize edilmiş, yani daha kolay çözünmesi için kreatin monohidratını tercih etmek en akıllıca ve en bilimsel yoldur. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak sizin için en önemli çıkarımlar neler olur? Birincisi, saç dökülmesiyle kreatin arasındaki bağlantı eski, tekrarlanmamış ve dolaylı bir çalışmaya dayanıyor. Konuyu doğrudan inceleyen en güçlü ve en güncel bilimsel kanıtlar ise bir ilişki olmadığını gösteriyor. Tamam. Genetik yatkınlığınız varsa standart dozda kalmak mantıklı bir önlem olabilir. İkincisi de sanırım kreatinin ne olmadığı. Bir anabolik steroid değildir. Sağlıklı böbreklere zarar vermez ve sanılanın aksine dehidrasyona değil, hidrasyona ve krampların önlenmesine yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ve faydaları sadece vücut geliştiriciler için değil, kadınlar, yaşlılar ve farklı spor dallarından sporcular için de kanıtlanmış birçok faydası var. Ve en iyisi monohidrat. Aynen. En etkili, güvenilir ve ekonomik formu ise basit kreatin monohidrattır ve yüksek dozlarda yükleme yapmak tamamen isteğe bağlıdır. Harika. Bugün kreatinle ilgili en büyük mitleri ve en önemli gerçekleri masaya yatırdık. Son olarak size üzerinde düşünebileceğiniz bir fikir bırakalım.
Bu konuşmada genellikle kreatinin kas, kemik ve fiziksel performans üzerindeki etkilerine odaklandık. Ancak en heyecan verici yeni araştırmalardan bazıları kreatinin beyin sağlığı üzerindeki rolünü inceliyor. Beynimiz vücudumuzdaki en çok enerji tüketen organdır ve kreatin de bir enerji takviyesi, bilişsel fonksiyonları iyileştirdiği, zihinsel yorgunluğu azalttığı, travmatik beyin hasarına ve hatta depresyon belirtilerine karşı nöroprotektif yani sinir koruyucu etkilere sahip olabileceği gösteriliyor. Bu çok ilginç. Yani kreatini vücudunuz için düşünürken bir de şu açıdan bakın, ya en güçlü etkilerinden biri aslında beyniniz içinse, beyninizin enerji sistemini optimize etmek sizin için nelerin kilidini açabilir?